Merhaba sevgili dostlar, sevgili Captiva Club severler. Arkadaşlar, bugün yine sponsorumuz HM Otomotiv'deyiz. Aracımızla ilgili yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Şimdiki projemiz ne? Ondan bahsedelim sevgili dostlar. Biliyorsunuz Captiva'larımızda şöyle bir özellik var aslında çoğumuzun bilmediği. Burada ön camlarında rezistans var arkadaşlar. Aynalardaki rezistanslarla birlikte, arka camla birlikte bu rezistans devreye girer. İçeriden siz bastığınız zaman kışın işte sileceklerin donmasını engeller. Arka cam buğu ve aynaların bulanmasını engeller. Biz bugün şöyle bir özellik ekleyeceğiz. Çoğu Avrupa araçlarda var aslında bu ama bizim Captiva'larımızda yok. Silecek sistemindeki silecek nozullarını ısıtmalı yapacağız. Normalde fabrikasyon olarak koymamışlar. Rusya vesaire o bölgelerde, soğuk bölgelerde belki oradaki Captiva'larda vardır. Ondan tam emin değilim. Ama internet üzerinde birkaç tanesinde gördüm. Öncelikle bunun için nozulları değiştirmek gerekiyor. Nozulları ısıtmalı yapmak gerekiyor ama nozulları fabrikasyon bulamadığımız için piyasa araştırmasıyla sevgili dostlar, sevdiğim bir arkadaşım, BMW yedek parçacısı, Land Rover yedek parçacısı, Land Rover araçlarda bulunan ısıtmalı silecek su fıskiyelerinden bize temin etti. Onu da size şöyle göstereyim. Hemen açalım. Kutu içeriğinden şöyle. Evet. Şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar. Silecek nozulu nedir? Isıtmalı nedir? Şimdi bu normal bildiğiniz silecek nozulu, yani suyu püskürttüğümüz parça. Ama kablosu var, bunun içerisinde rezistansı var. Kışın çok soğuklarda su buz tuttuğunda bunun içerisi donuyor. O yüzden sileceklerimizden su atamıyoruz. Bu parça sayesinde sileceklerimiz donmayacak. İçeriden rezistans butonuna bastığımızda arka cam rezistansı, aynalar ve ön cam rezistansı ile birlikte silecek nozulları da ısınmaya başlayacak ve kış boyu rahat edeceksiniz arkadaşlar. Biz bu sistemi Captiva'mıza adapte edeceğiz. Onunla ilgili de parçalarımızı aldık. Şöyle göstereyim. Sağ ve sol olarak. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, biz normalde tesisatı yok bizim araçlarımızda bununla ilgili. Biz bunun tesisatını çektik, söktük daha önceden. Çünkü çok meşakkatli bir iş, gerçekten kolay değil. Orijinal sisteme bağlı kalarak, yani orijinal sisteminde devre şemasından bularak, yani ezbere yapmıyoruz bu işi. Devre şemasındaki bağlantılarını bularak sigorta tablasından, şöyle göstereyim ben size. Sigorta tablasından, işte arka cam rezistans rölesi burada. Bu rölenin ayağından buradaki bütün sistemi sökerek, resimlerini de ekleyeceğim size. Kablo uçlarını bularak buradan orijinal sistemin içerisinden, kablo tesisatından buraya şöyle bir tane kablo çıkardık. Bu canlı uç, artı 12 volt dediğimiz cam rezistansı ucu. Bunun şurada gördüğünüz bu ön cam rezistansı, şurada da rezistans var arkadaşlar, şu siyah noktada. Bu da onun kabloları. Bunları cam silecek rezistanslarıyla birlikte birleştirerek tesisata uygun bir şekilde soketleriyle bağlayacağız. Soketlerimiz vesaire her şeyimizi orijinal şekilde kullanacağız. Yani piyasa işi, yani böyle sök, tak, del işlemleriyle değil, tamamen lehimleyerek, orijinal tesisatına sadık kalarak bu işlemi yapacağız. Bunun için bütün hazırlıklarımızı biz tamamladık. Kablacımızı çektik. Gördüğünüz gibi kablacımız burada hazır. Şimdi birazdan bunu deneyeceğiz. Daha sonra malzeme almak için Otolas Kaan Bey'e gideceğiz. Kaan Bey'den de eksiklerimizi tamamlayacağız. Soketlerimizi alacağız tekrardan. Sonrasında da tekrardan gelip sistemimizin montajını yapacağız. Devam edeceğiz. Şimdi isterseniz öncelikle bir deneyelim. Oraya voltajımız geliyor mu? Cam rezistansına bastığımız zaman, arka cam rezistansına. Onu bir deneyelim, sizlere gösterelim. Ondan sonra da malzemelerimizi toparlayıp tesisatımızı toplamaya başlayalım. Şimdi HM Otomotiv'den Haşim Ustamızdan rica edelim, aracımızın kontağını açsın. Biz de buradan multimetre ile kontrollerimizi yapalım. Önce multimetre ile şöyle bakalım. Haşim Ustam, şimdi basmayalım önce. Evet, buradan multimetremizi şöyle 20 volta getirelim. Kablo ucumuz burada.
Multimetremizin bu ucunu ground'a değdirdik. Şu anda var. Kapatalım Haşim Ustam. Evet, şu an arka cam rezistansını kapattık. Voltaj gitti arkadaşlar. Bakın çektiğimiz tesisatta. Açalım rezistansı. Evet, şu an yaklaşık 12 voltumuz kablo tesisatımıza geliyor. Yani bu da demek oluyor ki tesisat çekme işlemimiz başarılı. Bunu bir de şöyle sanayi usulü aydınlatma test lambasıyla deneyelim. Bakın şu anda var. Kapatalım sistemi. Kapattık. Açalım. Evet, şu anda rölemiz çekiyor ve kablomuza voltajımız geliyor sevgili dostlar. Kapatalım. Evet. Şimdi bu sistemimizi adapte etmek için sevgili dostlar, önce Otolas Kağan'a geçelim. Otolas Kağan'dan gerekli malzemelerimizi temin edelim. Hep birlikte oraya gidelim. Evet sevgili Captiva Club severler, şu anda bizim bütün işlerimizde, malzemelerimizde, hırdavatımızda, her şeyimizde yardımcı olan Otolas'tan Kaan Bey ile birlikteyiz. Kaan Bey sağ olsun HM Otomotiv'in 2 firma yan tarafında kendisi. İş yerinde Otolas'ta envai çeşit bütün her şeyimiz var burada. Ne ararsak plastik aksam olsun, hortum, conta, yapıştırıcı, aklınıza gelebilecek her şey. Yani İvedik'te yok diyebileceğimiz bir firma kendisi. Özellikle de bu bölgede olanlara tavsiye ederiz şiddetle. Kaan Bey önce bir bilgi versin firması hakkında isterseniz. Hoş bulduk. Kaan ben. Otolas firmasının sahibiyim. Hem hırdavat olsun, elektrik aksamı olsun, hortum ve kapı stili üzerine çalışıyoruz biz. İncik boncuk, yani genellikle biz bu firmaların bakkal diyelim, market gibi düşünebiliriz. Bütün her şey var. Evet, tedarik edebiliyoruz. Onun dışında zaten Ethem abi de gelip gidiyor. Evet. Devamlı müşterimiz. Evet. Zaten gerekli Ethem abi söyledi. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Herkes Evet. bekleriz. Biz de Otolas'tan sevgili dostlar şu anda Captiva'mız için silecek nozullarının ısıtma sistemini takacağımız parçalarımızı alacağız. Kablomuz, soketlerimiz, aynı zamanda şöyle arka tarafta gördüğünüz gibi çok büyük bir soket rezervi var. Yani istediğiniz envai çeşit dişi erkek soketleri burada bulabilirsiniz. Sağ olsun kendisi bize temin ediyor bunları. Şimdi biz malzemelerimizi alacağız. Bantımız vesairemiz tekrardan Captiva'mızla çekime devam edeceğiz. Yapacağımız işlemlere devam edeceğiz. Kaan'cığım benim malzemelerim hazır mı? Abi hazır sizinkiler. Şundan Tamam. diyor 105 lira abicim. Şöyle bir çift Tamam. soketimiz var. Soketimiz. Kablomuz ve Evet, bandımız var. silecek sistemimiz için kablacımızı aldık. Bez bantımızı aldık. İlgili soketlerimizi aldık. Soketlerimizi şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın birebir orijinal kullanacağımız malzemeler. Yani böyle kabloyla tekrardan bantlama vesaire yapmayacağız. Zaten kestiğimiz yerlerden de makaronlayıp, lehimleyip bu şekilde tesisatımızı tamamlayacağız. Malzemelerimizi Otolas'tan almaya devam edeceğiz her zamanki gibi. Kaan Bey'e teşekkür ederiz kendisine. Kaan'cığım çok teşekkür ederim. Eyvallah. Biz müsaadenle sistemimize, Müsaade sizin. İyi çalışmamıza çalışmalar devam diliyorum. edelim. Kolay Kolay gelsin. gelsin. Görüşmek üzere. Evet, şimdi hep birlikte aracımıza geçelim. Sistemimizi bağlamaya devam edelim. Evet, şu anda Otolas'tan geldik. Malzememizle birlikte buradayız arkadaşlar. Kablomuz, makaronumuz, her şeyimiz burada elimizde. Şimdi bu sistemi yavaş yavaş montajına geçeceğiz. İlk önce buradan söktüğümüz sileceğin önündeki o plastik aksamın yanına gideceğiz. Nozullarımızı bağlayacağız. Nozullarımızı bağlarken elektrik tesisatını çekeceğiz. Hazırlayıp tekrardan aracımızın başına geçip burada da ufak bir işlemden sonra toplayıp deneyeceğiz. Şu anda plastik silecek nozullarımızı değiştirmek üzere iç tarafa geldik, ofis tarafına geldik. Burada nozulların değişim işlemlerini yapacağız arkadaşlar. Şöyle nozulları göstereyim, eski nozulları size göstereyim şöyle arkadaşlar. Bakın, üzerinden çıkanlar bu şekilde. Sadece hortum bağlı. Gördüğünüz üzere yani ısıtma vesaire yok. Hortumuzu sökelim. Bu eskisi, şöyle göstereyim size. Herhangi bir kablo vesaire yok arkadaşlar, ısıtma. Buradaki sistemde ısıtmalı olan sistemimiz olacak. Gördüğünüz gibi kablo vesaire hepsi hazır. Şöyle kısaca göstereyim. Buradan takacağız. Şuradan hortumumuzu takacağız yerine. Sonrasında nozulumuzu yerine oturtacağız. Bunlar Land Rover'a ait arkadaşlar. Yine söyleyeyim sizlere. Land Rover araçların nozullarından. Evet, bakın gayet güzel oturdu.
Gördüğünüz gibi nozullar uçları ayarlanabiliyor. Yükseklik ayarlarını falan. En son montajdan sonra bunları halledeceğiz. Şöyle arkadan da gösterelim. Nasıl bir şey olduğunu, sistemin olduğunu. Gördüğünüz gibi bu kablolarımızı hortumla buradan aynı hizadan alacağız. İkisini burada birleştireceğiz. Kablajını makaronlayacağız. Tekrardan soketini takacağız. Aracımıza takacağız. Şimdi kablajını yapmak üzere biraz ara verelim. Tekrardan bir araya geleceğiz. Malzemelerimizi hazırladık arkadaşlar. Silecek nozullarımızı taktık. Isıtmalı nozullarımızı taktık. Eskilerini söktük. Şimdi elektrik bağlantılarını yapacağız. Şöyle çevirelim. Bakın hortumlarını bağladık. Bütün hortumlar vesaire bağlı. Soketleri dışarıda. Biz bunları şöyle orijinal bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Orijinal soketini takalım. Yani biz biraz orijinalciyiz. Bir de elektrik sistemi oynamaya gelmez. Mümkün olduğunca bakın kilitlemeli soketlerimizi taktık. Şimdi bunları makaronlayacağız buradan güzelce. Yerlerine takacağız. Lehimlerini yapacağız. Sonra orijinal başka bir soketle araç üzerindeki bağlantısını gerçekleştireceğiz. Şimdi bunların uçlarını bir açalım. Lehimleyeceğimiz uçları. Şimdi bunlara göre şuradan makaronlarımızı ayarlayalım. Şöyle. Araçlarımızın üzerlerinde orijinal tesisatı yok arkadaşlar. Videoda bahsettiğim gibi. Arka cam rezistansı rölesinden 12 volt çıkışı almamız gerekiyor. Yalnız ben tabii bunu devre şemasına bakarak yaptım. Hani bizim ülkemizdekilerin içerisinde yok öyle bir bağlantı ama fabrikasyon olarak öyle bir bağlantı şemada mevcut. Biz o şemaya bakaraktan işte amper değerlerini, rölenin değerlerine bakaraktan bu işleri yapıyoruz. Ezbere değil. Bunu kesinlikle söyleyeyim, hatırlatalım size tekrardan. Şimdi buradan elektrik bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Sonuç olarak rezistansta bir direnç olduğu için artı eksiğe gerek yok. Ama biz tabi renkler birbirine uysun diye işte burada pembe ve beyaz var. Burada da kırmızı ve siyah kullanacağız artı eksi olarak. Buna ihtiyacımız olmayabilir. Buradaki soketleri kullanabiliriz. Şimdi bu tarafı biz erkek soketi bu tarafa bağlayalım. Dişiyi diğer tarafa ana canlı uca bağlayalım ki kısa devre söz konusu olmasın. Detaylara dikkat ederek yapmamız gerekir bu işleri. Biraz uzunluğu biraz kısaltalım. Buna da makaron takalım şöyle. Bunları birbirine değmeyeceğiz arkadaşlar. Yapmamız gereken bu. Buradan bunları bağlayacağız. Evet. Bir parça daha makarna. Bu işler biraz uzun sürebiliyor. Makaronumuzu çakmakla ısıtalım.
Parola makaron bu arkadaşlar. Elektriksel yalıtımı sağlar. Çok başarılı bir malzemedir. Şimdi yapacağımız işlemler de bizim için önemli. Onu da arkadaşlar şöyle göstereyim. Renkleri işte kırmızı, pembe gibi yani canlı renkleri birbirine bağlayacağım. Bu şekilde. Makaronumuzu takalım. Yani böyle ek işlerini falan çok sevmem arkadaşlar. Bunları usulünce lehimleyerek yapacağız. Buralar bir de daha çok böyle su alan bölgeler olduğu için, nemle çalışan bölgeler olduğu için ilerisi için korozyon yapmaz en azından. Düzgün bir işlem olmuş olur. Arkadaşlar makaronumuzu şöyle ıslat tekrardan. Bakın ek yaptığımız yere makaronumuzu eritiyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel, gayet orijinal oldu. Bu tarafını da yapalım aynı şekilde. Evet, burayı da lehimleyelim. Pasta ve lehimle. Havyamız birazcık nazlım çalışıyor ama işimizi görecek. Evet. Bu tarafta tamam. Böyle güzelce kapatalım. Evet. Şimdi böyle güzel bir şekilde bakın lehimledik. Bütün bağlantımız, hepsimiz hazır. Az önce yaptığımız bağlantı noktalarını da eritelim. Makaronumuzu daraltalım. Yani mümkün olduğunca bu işi profesyonel yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sonuçta araçlarımız kıymetli. Herhangi bir hasar görmesini istemeyiz. Ek noktaları zaten lehimli. Buralarda güzelce bez bantla. Arkadaşlar şöyle bantlayalım. Bez bant biliyorsunuz fabrikasyon elektrik sistemlerinin bantlandığı malzeme. Esas olan lehimle bu işi yapabilmekti. Lehimi hallettik. Gördüğünüz üzere bez bantımızla da gerekli ara bağlantımızı hallettik. Evet. Şimdi bu bağlantılarımızı yaptıktan sonra silecek hortumlarımızın geçtiği yerlerden bir deneyelim bakalım şöyle. Kablolarımızı kurtarabilecek miyiz böyle? Şöyle ortalı olması lazım. Tamam, bunu plastik kelepçeyle sabitleyebiliriz. Hortumumuza.
Sağa sola değmemesi için çok da sıkmadan bir tane de şuradan atalım. Maksat sağa sola hareket etmesin arkadaşlar. Şöyle düzgün dursun. Şu soketlerde hareket etmesin diye soketlerden de bir tane atalım. Soketlerimizi de sabitledik. Bu detayları size özellikle gösteriyoruz ki yani nasıl iş yapıldığını görün diyor arkadaşlar. Yoksa buralarda hızlı geçebiliriz. Ama eminim ki merak eden arkadaşlarımız vardır. Evet. Gördüğünüz üzere şu anda bağlantımız hazır. Isıtmalı silecek soketimiz hazır. Hatta şunu da takalım. Bu uçlarını açalım. Multimetre ile bir ölçelim. Rezistanslarını görelim. Şuradan görmeye çalışalım bakalım rezistans uçlarını. Evet 13 ohm. 13 ohmluk bir rezistans var şu an üzerinde. Yani bu sistemimizin şu an yaptığımız bağlantıların doğru olduğunu gösterir. Evet. Buraya kadar sistemimiz gayet güzel çalışıyor. Hatta bunları dışarıda elektrik de deneyebiliriz. Güç kaynağımız vardı. Güç kaynağımızı bağlayalım. Aracın üzerinde bağlamadan dışarıda testini gerçekleştirmiş olacağız. Bu arada çekimlerin kamera arkasında Serhat abimiz var. Sağ olsun başkan yardımcımız. Her zaman olduğu gibi yardımcı olmaya devam ediyor bize. Evet. Şuradan. Dediğim gibi artı eksi bunda fark etmiyor arkadaşlar. Şöyle bir nozulların uçlarını kontrol edelim. Evet ısındığını ben elimle hissediyorum. Nozullar ısınıyor. Gayet güzel. Hatta bakalım bir şöyle multimetremizin amper kademesinde tabi çalışıyorsa onu kontrol etmedim ama kaç amper çektiğini de bir kontrol edebilirsek. Çok emin değilim ama evet yaklaşık 1 amper çekiyor arkadaşlar. Isındıkça çektiği akım düşüyor. Yani çok da çektiği bir şey yok, akım yok arkadaşlar. Ortalama 500 mAh falan çekiyor ısıtıcı. Başka bir değeri var mı? Yok. Geri yerine alalım. Yani çok yüksek bir akım da çekmiyor. Yani araca çok bir yük bindirmeyecek belli ki. Sistemimiz hazır bu şekilde. Şimdi araç tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Araç tarafındaki bağlantılarımızı yapacağız. Oradan devam edeceğiz. Evet aracımıza montaja geçtik. Gördüğünüz gibi aracın üzerine de çıktık buradan. Soketin bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. Az önce elimizdeki soketin lehimlerini yaptık. Buradan bağlantılarını da orijinal bir şekilde şöyle tesisatın içine koyalım ki herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Şuradan yine bez bantımızı da bantlayalım. Evet.
Burada cam rezistansını birleştirdik arkadaşlar. Silecekler içinde olan bağlantıyı yaptık. Gördüğünüz gibi şu zaten direkt şeye gidiyor. Silecek motorunun kablosu. Bizim çektiğimiz kablo buraya geliyor. Gördüğünüz gibi gayet orijinal oldu. Şu yan tarafı da güzelce bantlayalım. Bu da ön cama gidiyor. Ön camın burada rezistans var arkadaşlar. Kışın zaten açınca görürsünüz. Çok da dibe girmeden esnetmeyecek şekilde bağlantımızı şöyle yapalım. Amacımız sistemi orijinale uygun bir şekilde montajını yapmaktı. Gayet de güzel ve orijinal bir bağlantı yaptığımızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi plastik soketimizi de arkadaşlar getirip diğer taraftaki nozullarımıza bağlayacağız. Gayet de güzel oldu. Kontrollerimizi yapalım. Evet, hatta buradan bir tekrardan check edelim. Ondan sonra sistemimize bakalım. Haşim Ustacığım, yardımına ihtiyacımız var. Yine kontağı açıp buradan sistemimizi test etmemiz lazım. İlk önce kapalı konumda olsun rezistans. Şuradan dokunabileceğiz mi bakalım. Açalım rezistansı. Evet. Şöyle kapatalım. Açalım. Kapatalım. Kapat. Süper. Sistemimize buraya elektriğimiz geliyor. Bir de şuradan ground'umuzu deneyelim. Geliyorum buraya. Evet, ground'umuz da geliyor. Şu anda kablajın testini yapmış olduk. Şu an sistemimiz hazır. Arkadaşlar, her şey hazır. Tek yapmamız gereken artık nozullarımızı yerlerine taktık. Soketimiz yerinde hazır. Bunları güzel bir şekilde yerlerine oturtmak. Tek yapacağımız işlem bu. Bunu da şöyle alalım. Bakın, tek yapacağımız bu arkadaşlar. Yaptığımız sistem, emek. Bunları taktık yerine. Böyle güzel bir şekilde yerine oturtmak. Camlarımızın şöyle oturtalım. Evet. Bunları yerine oturttuktan sonra evet, şu an her şey yerli yerinde. Hemen sistem bu kadar. Arkadaşlar, şimdi silecekler vesaire bunlar da yerlerine taktıktan sonra bütün her şeyimiz hazırlanmış olacak. Su hortumumuzu takalım. Evet, bu işlemler bunlar hazır. Şimdi sileceklerimizi yerine takmak için öncelikle buradaki fazla eşyalarımızı kaldıralım. Şöyle bunları
Evet, şu anda bağlantı yapacağımız bir şeyimiz kalmadı. Şimdi sileceklerimizi getir. Bunların yerlerini iyi ayarlamanız lazım. ...15 tokma vidaları bunlar da. Şimdilik bir tutturalım. Bunlar silecekler arkadaşlar, gördüğünüz gibi cam rezistansı hizasında olacak. Yani bunlar biraz daha şöyle altta. O yaptığımız rezistans bağlantısı işe yarasın ki kışın buzda sileceklerimizin altı donmasın. Bunları 15 lokmayla sıkacağız. Kapaklarımızı da koyalım. Şunun ayarına bir daha bakalım. Bunu hatta birazcık daha, bir tık daha alta alalım. Evet. Yani silecekler camdaki rezistanslı bölgeye bassın ki sıkacağız. Çok fazla sıkmayın arkadaşlar bunları. Yani boşluğunu aldıktan sonra bir tık daha zorlayıp bırakın. Prizlerini bozmasın. Aynı şekilde bu tarafta aynı. Bir tık daha zorlayıp bırakıyorsunuz. Evet, bunu taktık şimdi. Evet, sistemimiz şu anda hazır. İçeriden. Tabii bunların nozzle'ların ayarlarını yapacağız arkadaşlar. Su fışkırtma sistemi şu an ayarlı değil. Bir test edelim. Evet, şu an camlarımıza atıyor. Sadece bunların ayarlarını yapacağız. Bir de şuradan rezistansımızı bir açalım. Şu an rezistansımız devrede. Açtık. İlk önce şuradan elimle hissedebilecek miyim? Buradan da nozzle'un uçlarına bakalım. Evet, camın ısınmaya başladığını hissediyorum. Evet, nozzle'ların da, bu nozzle da ısınıyor. Hemen diğerine bakalım. Zaten amaç, evet burası da ısınıyor. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Bütün işlem bu kadar. İçeriden sistemi bağladıktan sonra, bütün bağlantılar bittikten sonra çalışması, arka cam rezistansı düğmesi. Yani arka cam rezistansına basıyorsunuz arkadaşlar. Arka cam rezistansı ile birlikte hem en arkadaki cam rezistansı devreye giriyor, hem ön cam rezistansı devreye giriyor. Ayna ısıtma rezistansları devreye giriyor ve en son olarak eklediğimiz nozzle'lardaki ısıtma sistemi devreye giriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir projemizi daha gerçekleştirmiş olduk. Yenileri ve ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Araçlarımıza özellik kazandırmaya devam ediyoruz. Captiva Club'da kalmaya devam edelim, izlemeye devam edelim hep birlikte. Buradan sponsorlarımıza teşekkür edelim. En önemlisi kamera arkasındaki Serhat abimize, Serhat Mert abimize teşekkür ederim. Bütün çekimlerimizi o yapıyor, sağ olsun. Bugünlük de bu kadar olsun, bu projede bu kadar olsun. Herkes kendine iyi baksın, dostça kalsın, Captiva Club'da kalmaya devam edin. Kazasız sürüşler diliyorum. Herkes kendine iyi baksın, hoşça kalın.